Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere belirsiz bir dönem içinde tekrar eden verilerinizin gösterimini titreşim grafiği üzerinden nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Ben yapmış olduğum bu örnek çalışmada herhangi bir firmanın kuruluşundan günümüze son 20 yıllık personel istihdam verilerini bu grafik yardımıyla görselleştirmeye çalıştım. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şunları alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa giriş şuraya. Özel yapıştır. Değerleri. Özel yapıştır biçimleri. İlk olarak şuraya bir sütun açıyorum ve başlangıç pozisyonu olarak 1 diyorum. Daha sonra ise 1 artı, yani şu hücre artı şuradaki hücre değeri. Bunu aşağı doğru çektiriyorum. Şuraya kadar. Bu bizim yıllara göre pozisyon değerlerini gösteriyor. Şimdi benim buraya şuradaki alt toplam değeri kadar bir seri numara vermem gerekiyor. Ancak ben bunu şuraya 1 diyelim. Ancak ben bunu 420 olarak vereceğim. Nedenini de daha sonra açıklayacağım. Sütunlar diyorum. Başlangıç 1. Şuraya 420 diyorum. Tamam dediğimde şu şekilde 420'ye kadar seri numaram geliyor. Şuradaki kenarlığı hatta bir boşluk bırakalım. Şunları yok sayalım. Kenarlık olmasın. Şimdi şuraya geliyorum. Fx diyorum. Düşe ara. Şuradaki değer. Git şu yılları getir. 2 diyorum. Yalnız burada 0 demiyorum da 1 diyorum. Çünkü ben yaklaşık bir değer gelmesini istiyorum. Nedeni de şu. İşte burada yıllar arasında farklar var. Boşluklar var. Bu yılların da, yani aradaki farkların da burada görünmesini istiyorum. O yüzden şu şekilde 420. satıra kadar bakın şöyle göstereyim. 221'den sonrası görünmeyecek. Şuraya x, şuraya da y diyorum. X'in değeri belli. Y'nin de değerlerini 1 olarak hepsini seçeceğim. Bunun nedeni grafiği hazırlayabilmek için şimdilik geçici olarak ekle diyorum. Buradan da şuradaki nokta grafiği yukarı tabi taşımam gerekiyor bunu. Kes desek şuraya yapıştıralım. Grafik başlığını kaldıralım. Şimdilik değerler de bu şekilde kalabilir. Şimdi şuraya şunu biraz daha şöyle sola çekelim. Toplam say. Şuraya da toplam sıra diyelim. Ve şunları bir saydıralım. Eğer sayda şunu seçiyorum ve şunu saymasını istiyorum. Aşağı doğru çekiyorum. Yani burası 7 kez tekrar ediyor demek istiyor. Şu 10 kez. Buraya da şöyle yapalım. Yine eğer say diyorum. Aralığımızı şöyle yapacağım. Yine bunu seçeceğim ama şurada bunu F2 yaparak ilk baştaki F2'yi sabitleyeceğim. Ve şöyle 7 kez tekrar ediyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 kez tekrar ediyor. 10'a kadar. Şuraya boşluk adında bir başlık açıyorum. Ve buradaki formülüm şöyle olacak. Maksimum şuradaki değerler. Bunları sabitliyorum. Bunları da maksimum buluyorum. Eksi şurası diyorum. Toplam say. Burayı aşağı indiriyorum. Şunu biraz daha sağa çekeceğim. Ve şuraya geliyorum. Ama öncesinde şöyle yapacağım. Grafimi seçiyorum ve burada
Grafiğimi şuraya çekeceğim. Ve şuradaki değişimi görelim. Şimdi asıl y değerini buraya ekleyeceğiz çünkü. Şuraya tekrar y başlığı atıyorum. Ve şu artı burası diyorum. Bunu aşağı çekiyorum. Tekrar grafiğimi seçiyorum. Ve burayı sağ tarafa alıyorum bu sefer. Enter. Şimdi grafiğimizi biraz düzenlememiz gerekiyor. Çünkü şuradaki sıfır değeri grafiğimizin yapısını bozuyor. Yani şurası aslında. Göstereyim. Şöyle şurası. Buranın sıfır değil yok sayı olması gerekiyor. Onu da şöyle yapacağız. Bu formülü tekrar düzenleyeceğiz. Şurayı bir kopyalayalım. Ctrl C diyelim. Ve tekrar buraya gelip eğer diyelim başlayalım. Eşit değil sıfırsa bu formül tekrar çalışsın. Sıfıra eşitse ise yok say desin. Tekrar aşağı indiriyorum. Bakın düzeldi. Şöyle bir kontrol edelim. Evet, istediğim oldu. Bir de düzenlememiz gereken yer şurası olması gerekiyor. Şurası. Şimdi bunu da şöyle yapacağız. Burası son tarih 2023 olsun. Daha sonra şuraya yukarıya doğru değişsin. Onu da şöyle yapalım. Şuraya giriyorum. Shift eşittir. Şu eksi diyorum. Rastgele arada 1'den 5'e kadar. Ve bunu yukarıya doğru çektiriyorum. Burada düzenlenmesi gereken bir yerde şurası. Şunu paranteze alıyorum. Bölü 2 diyorum. Ve bunu da aşağı çektiriyorum. Ortalamış oluyorum şurasını. Şimdi şunları düzenleyelim biraz da. Şuna geliyorum. Şurası 2023 olacak. Bu sabit. Şuna dokunmuyorum. Burası 2 olsun. Şu da 1 olsun. Şunu kapatalım. Şuna gelelim. Burası alt sınır 0. Üst sınır 20 olsun. Daha sonra şuna gelelim ve shift eşittir. Rastgele arada 1'den 20'ye kadar diyorum. Şimdi size buranın neden 420 aldığımı şöyle söyleyeceğim. Şunu gizleyelim. Burasını 20 satır aldım. 20 yıl. Son 20 yıl demiştim. 20 çarpı 20 420 yapar. O yüzden burayı 420 aldım. Şimdi şunları silebilirim. Şunu biraz düzenleyelim grafiğimizi. Siyah yapayım. Kalın olsun. Şurayı daraltalım. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldıralım. Grafiğime geleyim. Dolgusu olmasın. Ana hattı olmasın. Şimdi bu noktaları düzenleyeceğiz. Daha sonra şunu seçelim. Veri seç diyelim ve şunu seçelim. Gizli satır ve sütunlardaki verileri göster diyelim. Tamam diyelim. Ve şurayı gizleyebilirim. Şunu biraz büyütelim. Daha sonra şu kılavuz çizgileri olmasın. Geri kalan durabilir. Noktalara gelelim. Şuraya geliyorum. İşaretçi. Bunu büyüteceğim. Siz herhangi birini seçebilirsiniz buradan. Ben bunu 15'e kadar çıkaracağım ve rengini de şuradan seçeceğim. Bu sefer de şu yeşil olsun. Kapatıyorum bunu. Formüller şimdi hesapla diyorum. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilerin sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.